Bir gün yanında oturan siyah bir kediye şaka yollu, "Çok beğendiysen al senin olsun" dediğini hayal et. Ardından kısa bir süreliğine yerinden kalkıp geri döndüğünde karının ortadan kaybolduğunu ve sanki yer yarılıp içine girmiş gibi yok olduğunu fark ediyorsun. İşte şimdi size anlatacağım hikaye tam olarak böyle başlıyor. Ama önce videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız Menkıbeler kitabının yeni sayfası sizler için açılıyor. Kazım eski evinin ortasında tek başına durmuş, kendi kendine konuşuyordu. "Artık bekarlık hayatına tahammül edemiyorum. Bana yalnızlığımı paylaşacak, içimi aydınlatacak bir eş gerek." Aradan çok geçmeden Allah ona güzelliğiyle göz kamaştıran, ahlakıyla herkesin takdirini kazanmış bir genç kız nasip etti. Köy halkının övgüyle söz ettiği bu kızla evlendi ve onunla birlikte yaşamak huzur verdi. Ta ki bir gün ansızın simsiyah bir kedi ortaya çıkana kadar. Her akşam evlerine uğrayan bu kedi, Kazım'ın karısına yakınlık göstermeye başladı. Kadın onu kovsa da kedi inatla peşinden ayrılmıyor, adeta gölgesi gibi onu takip ediyordu. Kazım eve döndüğünde ise kedi sessizce uzaklaşıyordu. Günlerden bir gün kadın endişesini kocasına açtı. "Kazım, bu kedinin varlığı beni huzursuz ediyor. Görünüşü ve bakışları içimde açıklayamadığım bir korku uyandırıyor. Ne zaman ona dönüp baksam gözlerini benden ayırmadan dik dik bakıyor." Kazım eşinin sözlerini ciddiye almadı ve şöyle karşılık verdi: "Sana ne oluyor kadın? O sadece bir kedi. Bu zavallı hayvandan sana ne zarar gelebilir?" Evliliklerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmişti. Bir akşam her zamanki gibi loş bir fener ışığında akşam yemeği yerken siyah kedi yine ortaya çıktı. Ama bu kez alışık olmadıkları bir saatte gelmişti. Gözlerini yine Kazım'ın karısına dikmişti. Aynı o tuhaf, ürpertici bakışlarla. Kadın bu bakışların etkisiyle dona kaldı. O geceyi saran karanlıkta, yalnızca fenerin solgun ışığıyla aydınlanan ortamda kadın korkuyla yüzünü çevirmeye çalıştı. Kazım onun huzursuzluğunu fark etti ve her zamanki gibi şaka yapma isteğiyle kedinin yönüne dönüp sonra eşine bakarak kediyi korkutmak bahanesiyle "Çok beğendiysen al senin olsun" dedi. Bu sözleri duyar duymaz kedi yerinden kalktı, sanki o cümleyi bekliyormuş gibiydi. Kazım kedinin bu hareketini fırsat bilip yine şaka yaptı. "Bak, teklifimi beğendi galiba, seni götürmeye hazırlanıyor." Yemeklerini bitirdiklerinde kedi hala oradaydı, yerinden kıpırdamamıştı ve gözlerini kadından ayırmadan ona bakmaya devam ediyordu. Kadının yüzündeki rahatsızlık açıkça görülüyordu. Bir anda kedi hareket etti, Kazım'ın yanından geçti, bakışlarını kadından ayırıp doğrudan Kazım'a çevirdi. Gözleri keskin ve delici bir ifadeyle ona dikilmişti. İşte o anda Kazım'ın vücudunda ilk kez bir ürperti dolaştı. Eşinin daha önce defalarca dile getirdiği o tuhaf hissi nihayet o da yaşamıştı. Yine de kendini toparladı, konuyu değiştirmeye çalıştı. Hatta karısı onun bu tavrına şaşırdı. Çünkü Kazım normalde böyle bir anı kaçırmaz, mutlaka bir espriyle devam ederdi. Akşam yemeği sona erdiğinde Kazım kalkıp kuyunun yanına giderek ellerini yıkadı. Geri döndüğünde ise karısının ortadan kaybolduğunu fark etti. Önce mutfağa baktı. Orada değildi. Defalarca seslendi ama hiçbir yanıt alamadı. Odaları tek tek dolaştı. İlk başta yaptığı şakanın onu kızdırdığını ve bu yüzden babasının evine gittiğini düşündü. Hemen peşinden gitmeye karar verdi. Eşinin ailesinin evine vardığında onu gören babası şaşkınlıkla karısının neden eve döndüğünü sordu. Kazım olanları anlattı. Sadece şaka yaptığını söyledi. Bu açıklama üzerine babası ve kardeşleri derin bir kuşkuya kapıldılar.
Kazım'ın eşine zarar verdiği ya da onu öldürüp cesedini gizlediği düşüncesi ailesinin zihninde giderek derinleşmeye başladı. Onlara göre Kazım, karısının kaybolduğunu iddia ederek aslında bir cinayeti örtbas etmeye çalışıyordu. Hiç vakit kaybetmeden köy ağasının yanına gidip hem kızlarının kaybolduğunu hem de damatları hakkındaki şüphelerini bildirdiler. Ağa adamlarına hemen emir verdi. Kazım tutuklandı ve sorguya alındı. Kazım defalarca yemin ederek hiçbir şey bilmediğini, karısının yanında otururken bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi. 5 gün boyunca köylüler ve ağanın adamları her yerde kadını aradılar ama hiçbir iz bulamadılar. Kazım'ın evini didik didik aradılar. Belki bir çukur kazıp cesedi gömmüştü diye düşündüler ama ne bir iz ne de bir delil bulamadılar. Sanki yer yarılmıştı da kadın içine girmiş gibiydi. Sorgular günlerce sürdü. Kazım hep aynı hikayeyi anlattı. 5. gün köy ağası ondan o geceyi en ince ayrıntısına kadar yeniden anlatmasını istedi. Kazım tekrar başladı. Akşam yemeği yiyorduk. Her zamanki gibi siyah kedi geldi. Sürekli yanımızda otururdu. Ama eşim onun varlığından hiç hoşlanmazdı. Ben de onu korkutmak için şaka yaptım. Kedinin yönüne dönüp "Çok beğendiysen al senin olsun" dedim. Sonra ellerimi yıkamak için dışarı çıktım. Döndüğümde eşim yoktu. Köy ağasının yüzü ciddileşti. Kazım'a dönüp "Belki de karını cinler kaçırdı" dedi. Kazım bu söz karşısında dona kaldı. "Cinler mi? Nasıl olur?" diye sordu. Ağa açıklamaya devam etti. "Senin anlattıklarına göre eşin o kediden hep rahatsızdı. Benim kanaatimce o kedi bir cin suretindeydi. Sen ona 'al senin olsun' dediğinde farkında olmadan ona izin verdin." Kazım bu sözleri duyunca yıkıldı. Çaresizlik içinde bağırdı. "Ne olur yardım edin, karımı geri getirin. Ben sadece şaka yapmıştım, ciddiye almamıştım." Ağa onu sakinleştirmeye çalıştı. "Henüz kesin bir şey yok, belki yanılıyorumdur." En önemlisi, Kazım'ın karısının kaybolmasında doğrudan bir suçunun olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Bu nedenle serbest bırakıldı. Köy ağası ona cinlerle ilgili bilgi sahibi olan bir alime başvurmasını tavsiye etti. Kazım hemen eşinin ailesinin evine giderek yardım istedi. Karısını geri getirebilecek birini bulmak için destek arıyordu. Komşular o bölgede cinlerle ilgili bilgisiyle tanınan ve onlarla iletişim kurabildiği söylenen bir adamdan bahsettiler. Eşinin babası damadının anlattıklarını dinledikten sonra ikna oldu. Çünkü uzun ömrü boyunca kızının başına gelenlerden bile daha garip olaylara tanıklık etmişti. Bu yüzden Kazım'la birlikte o adamın evine gitmeye karar verdi. Adam bir alimden çok bir büyücüye benziyordu. Eve vardıklarında izin isteyip içeri girdiler. Kazım derin bir hüzünle hikayesini anlatmaya başladı. Ancak daha sözünü bitirmeden adam onu durdurdu ve şöyle dedi: "Sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Karını cinlere kendi ellerinle vermişsin." Kazım şaşkınlıkla karşılık verdi. "Nasıl olur? Vallahi niyetim o değildi. O kedinin cin olduğunu aklımdan bile geçirmedim." Adam alaycı bir ifadeyle cevapladı. "Git cinlere sor, neden karını aldılar? Siz insanlar düşünmeden şaka yaparsınız. Sonra da iş işten geçtikten sonra pişman olursunuz." Kazım yalvardı, ne isterse vermeye razı olduğunu söyledi. Ama büyücü soğukkanlılıkla karşılık verdi. "Bu benim gücümün ötesinde. Cinlerin mülküne giren bir şey geri dönmez. Sen onu kendi isteğinle verdin. Artık karın onların oldu." Kazım'ın karısının hikayesi tüm bölgeye yayıldı. Kazım ve komşuları içinse kabus dolu günler başladı. Her gece yarısından sonra Kazım'ın evinden karısının ağlayan sesi duyuluyordu. Kadın Kazım'ın adını çağırıyor, hıçkırıklarla ağlıyordu. Kazım her gece evinden çıkıyor, sokaklarda onu arıyor, adını haykırıyor, gözyaşları içinde çırpınıyordu. Ama ne kadar uğraşsa da onu göremiyordu.
Artık o ağlama sesi Kazım'ın ve tüm komşularının her gece duyduğu bir gerçeğe dönüşmüştü. Kazım'ın hikayesi çevre köylere kadar yayılmıştı. Bir gün bu söylentileri duyan yaşlı bir adam köye geldi. Bilgisiyle tanınan fıkıh ve ilim sahibi biriydi. Özellikle Kazım'ı bulmak için gelmişti. Onu görünce doğrudan sordu. "Senin eşin falanca kadın mı?" Kazım "Evet" dedi. Adam, "O hala evinin içinde. Duyduğun ses gerçekten ona ait. Ancak cinler onu kaçırdı ve aranıza görünmez bir perde koydular. Tıpkı bizim onları göremememiz gibi. Eğer onu geri istiyorsan seni o cinin mensup olduğu kabileye götüreceğim. Sana onların şehrine girebilmeni sağlayacak bazı sözler vereceğim" dedi. Sonra ekledi, "Ama önünde iki ihtimal var. Ya başarılı olursun ve eşini geri alırsın ya da cinlerin ritüellerine aykırı davranırsın ve o zaman sonun felaket olur." Kazım hiç tereddüt etmeden cevap verdi. "Benim sözümle bu başına geldi. Ne gerekiyorsa yapacağım, gerekirse canımı veririm." Alim adam, "İyi dinle. Eğer söylediklerimi harfiyen uygularsan Allah'ın izniyle eşini geri alırsın" dedi. Kazım'a bir kağıt verdi, üzerinde 3 kelime yazılıydı. Ardından tembih etti. "Seni bir yere yönlendireceğim. Oraya vardığında bu 3 kelimeyi oku. İlk seferde yüksek sesle, ikinci seferde alçak sesle, üçüncüde ise içinden. Bu kelimeleri okumaya başladığında seni korkutacak şeyler belirecek. Ama ne görürsen gör, ne duyarsan duy, sakın inanma. Ne sağa bak, ne sola, ne de arkana. Tehlike yaklaştığını hissetsen bile gözünü daima Cehim Dağı'na dik. Buluşma zamanın pazartesi günü, güneş batmadan hemen önce. O dağın önünde olacak. Akşam ezanını duyduğunda sabit dur ve yüzünü dağa çevir. Ezan bitince kağıdı çıkar ve kelimeleri tarif ettiğim şekilde oku. Eğer başarılı olursan ve cinlerin şehrine girersen onların lideriyle karşılaşacaksın. O an geldiğinde gözünü ondan ayırma. Asla etrafına bakma ve tek kelime bile konuşma ta ki o sana bir soru yöneltinceye kadar. O zaman konuş ama kendinden emin konuş ve davandan asla vazgeçme. Allah seni ve eşini hayırlısıyla korusun." Kazım, pazartesi gününü korkuyla bekliyordu. Çünkü onun neyin beklediğini bilmiyordu. Ama içinde büyüyen suçluluk duygusu onu ayakta tutan en büyük güçtü. Nihayet o gün geldi. Kazım yola koyuldu ve Cehim Dağı'na ulaştı. Komşu köyün camisinden akşam ezanı yükseldiğinde dağın önünde dimdik durdu. Kalbi korkudan yerinden çıkacak gibiydi. Ezan biter bitmez kağıdı çıkardı ve ilk kelimeyi yüksek sesle okudu. İkinci kelimeyi okumak üzereyken arkasından gelen nal seslerini duydu. Sanki atlar hızla ona doğru koşuyordu ve az sonra çiğneyip geçeceklerdi. Tam dönüp kaçacakken fıkıh aliminin öğüdünü hatırladı ve kendini toparlayarak ikinci kelimeyi alçak sesle okudu. O anda atların sesi kesildi ve karşısında korkunç görünümlü devasa bir yaratık belirdi. Gözleri şeytani bir kinle ona bakıyordu, adeta parçalamak istiyordu. Kazım yine öğüdü hatırladı, yerinden kıpırdamadı, kaçmadı. Son kelimeyi içinden okudu ve gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında kendini yerin altındaki tuhaf bir şehirde buldu. Bir ses ona, "İlerle, kral seni bekliyor" dedi. Kazım ilerledi ve karşısında yaşlı bir adam belirdi. Görünüşü insana benziyordu ama boyu çok uzundu. Saçları bembeyazdı, sakalı yere kadar uzanıyordu, elleri neredeyse ayaklarına değiyordu. Kazım etrafından gelen fısıltıları duyuyordu ama ne konuştu ne de başını çevirdi. Fıkıh aliminin öğüdüne sadık kaldı ve gözünü kraldan ayırmadı. Cinlerin kralı ona dönüp şöyle dedi: "Ne istiyorsun?" Kazım cevap verdi: "Eşim için geldim. Bir gece ansızın evimden kayboldu. Onun sesini her gece duyuyorum ama onu göremiyorum. Ölü mü, diri mi bilmiyorum.
Onu geri almak için geldim. Gerekirse canımı veririm. Eşimi kaçıran cin sizin kabilenizden biri. Onu geri istiyorum dedi Kazım kararlılıkla. Cinlerin kralı bir süre sustu, ardından yüksek sesle emir verdi. Getirin onun eşini. O anda Kazım karısının ağlayan sesini duydu. Kalbi parçalanacak gibi oldu. Ona dönüp bakmak istedi ama kendini tuttu. Sonra başka bir ses duyuldu. Onu bana sen verdin, bunu inkar edemezsin. Kazım görünmeyen o cine seslendi. Sen izinsiz evime girdin, eşimi sürekli gözetledin, hem de hiçbir hakkın olmadan. Seni bir kedi sandım, cin olduğunu bilmiyordun. Cinlerin kralı konuştu. Ama sen ona çok beğendiysen al senin olsun dedin. Kazım daha önce hiç göstermediği bir cesaretle ve kendine güvenerek karşılık verdi. Sanki bir insan mahkemesinde savunma yapıyordu. Evime girdi, hem de kedi kılığında. Cin olduğunu bilseydim asla evime sokmazdım. Hata onun. Biz insanlar sizin evlerinize girmeyiz, sizi gözetlemeyiz. Ona sor, neden eşimi takip etti? Kadın defalarca şikayet etti bana. Cinlerin kralı cini konuşmaya zorladı. Cin şöyle dedi: ona daha evlenmeden aşık olmuştum. Babasının evindeyken onu izliyordum. Süslenirken, aynanın karşısında şarkı söylerken. Kazım hemen sordu. Peki neden o zaman almadın? Neden babasının evindeyken değil de benim evime gelip nikahım altındayken onu kaçırdın? Cin sustu, cevap veremedi. O anda cinlerin kralı hükmünü verdi. Onu hemen geri ver ve bu saatten itibaren insanların evlerine yaklaşman yasaktır. Ardından Kazım'a döndü. Evine dön. Kazım sordu. Peki ya eşim? Kral cevapladı. Evinde bulacaksın. Ama şunu bil, eğer o evde kalmaya devam edersen, eşin doğum yaparsa çocuk ölü doğar ve bu olursa suçlayacağın tek kişi kendin olursun. Kazım tekrar sordu. Peki evi terk edersek çocuk yaşar mı? Evet, çocukların yaşayacak, dedi cinlerin kralı. O anda etrafı kaplayan yoğun bir karanlık çöktü ve birden karanlık dağıldığında Kazım kendini Cehim Dağı'nın eteklerinde ayakta buldu. Oraya nasıl geldiğini bilmiyordu. Hemen karanlıkta evine doğru koştu. Kapıdan içeri girdiğinde karşısında eşini gördü. İlk anda korktu, onun bir hayal olduğunu sandı. "Sen benim eşim misin?" diye sordu. Kadın gülümsedi. "Evet, sevgili kocam. Neredeydin sen? Güneş battığından beri seni bekliyorum. Neden bu kadar geciktin?" Kadının yüzü sakindi, sesi tanıdıktı. Sanki başına gelenleri hiç hatırlamıyordu. Hafızası cinlerin verdiği acıyı silmiş gibiydi. Kazım bir an bile tereddüt etmedi. O gece hemen eşyalarını topladı, eşini yanına aldı ve o evden çıktı. Bir daha da geri dönmediler. Günlerce eşinin ailesinin yanında kaldılar. Sonunda mütevazı bir ev buldular ve oraya taşındılar. O günden sonra eski evleri tamamen terk edildi. Kimse o eve yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Komşular geceleri evin içinden gelen ağlama ve inleme seslerini duymaya başladılar. Hepsi bunun o cinden gelen pişmanlık ve acı olduğunu düşündü. Bu düşüncelerini doğrulayan şey ise o siyah kedinin yeniden ortaya çıkmasıydı. Her gece yarısından sonra terk edilmiş evin penceresinde beliriyordu. Oysa Kazım'ın eşi kaybolduğu dönemde kedi ortalıkta hiç görünmemişti. Bazen evin içinden ışıklar yükseliyor. Sanki orada insanlar yaşıyormuş gibi bir hava oluşuyordu. Bu görüntüler komşuların yüreğine korku saldı. Sonunda evleriyle Kazım'ın eski evi arasına yüksek duvarlar örmeye karar verdiler. Kazım ise bir daha asla o uğursuz şakayı yapmadı. Allah onu ve iyi kalpli eşini oğullarla ve kızlarla mükafatlandırdı. Hayatlarını o lanetli evden ve o uğursuz kediden uzak, huzur içinde sürdürdüler.